Arkadaşlar merhaba. Felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Scott Peck'in Az Seçilen Yol adlı eserine dair yaptığımız müzakerelerde 22. bölümdeyiz. Burada gördüğünüz üzere 5. yol en zahmetli yol. Fakat Scott Peck diyor ki benim bir psikiyatrist olarak size mutlak anlamda her zaman 5. yolu tercih etmeniz gerektiğini söylemem de zor diyor. Çünkü 6 yaşındaki bir çocuğun sürekli olarak 5. yolda söylendiği üzere dinlenmesi gerçekten zorlu ve yorucu bir süreçtir diyor. Peki ne yapılması gerekiyor? Scott Peck'e göre dinleme eyleminin özellikle çocuklarla iletişimde dengeli bir şekilde kullanılması ve çocuğumuzun iletişim ihtiyacının ve çocuğumuzun sorunlarının bizim tarafından anlaşıldığının görülmesi lazım. Eğer bunu görmezse ne yapar? O zaman iletişim kopar. İleriki süreçte ciddi manada bir iletişim kurma noktasında da sıkıntılar da yaşayabiliriz. Scott Peck'in özellikle ebeveynlere şöyle bir tavsiyesi var. Şimdi çocuğunuzu dinlemek istiyorsanız ve bunu gerçek bir dinleme haline dönüşmek istiyorsanız diğer bütün işlerinizi bırakıp sadece çocuğunuzun sorunuyla ilgili bir dinlemeye geçmeniz lazım. Eğer zihninizde başka şeyler varsa, eğer işte yorgunsanız, eğer hastaysanız o sırada çocuğunuzun sizinle olan iletişimini anlayacak durumda olmadığınız için bu kendinizi kandırdığınız bir dinleme sürecini işaret edecektir. Ve çocuğunuz bu dinlemelerden sonra daha çok sorunlarla karşılaşabilecektir. Onun için ilk yapılması gereken başka her şeyi bir tarafa bırakıp sadece çocuğun dediklerine odaklanmak. Çocukları dinlemeyle ilgili Scott Peck özellikle bir hususa daha işaret ediyor. Diyor ki 6 yaşındaki bir çocuğu dinlemek bir konferansı takip etmekten çok daha zordur. Neden? Çünkü konferansta insan bir konu bütünlüğü içerisinde bir sunum yapar ve o sunumun bazı kavramlarına sen zaten vakıfsındır, ilgin vardır ve birçok yönüyle bunu anlayabilirsin. Ama 6 yaşındaki bir çocuğun konuyu nereye götüreceği, nasıl anlatacağı, hangi kelimeleri seçeceği, nasıl bir üslup kullanacağı belirsizdir. Ve bu aslında bir konferanstan çok daha yorucu, zorlu, sabır gerektiren bir hususu işarettir. Zira konferansta sizin ilginiz, dikkatiniz, o konuya vakıflığınız ama çocuğun problemleriyle ilgili olan o ilginiz ve dikkatinizin toparlanamaması bir konferansa göre bir çocuğun dinlenmesini çok daha zorlu bir hale getirebilir. Şimdi aslında sevgiyle ilgili çaba, dikkat ve cesareti müzakerenin başında söylemiştik. Neden bunları söylemiştik? Çünkü şunu özellikle söylemek gerekiyor. Böyle yapmamız, yani çocuğumuzu dikkatle dinlememiz aslında o cesaretin, çabanın ve dikkatin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Ve eğer biz çocuğumuzu böyle dinlersek çocuğumuz kendine değer verildiğini bilecek ve dolayısıyla kendini değerli hissedecektir. Aynı şekilde biz çocuğumuzu dinlemezsek çocuğumuz kendisini değerli hissetmeyecek ve ileride bu onlara gerçekten travmatik sonuçları olan bir süreç olarak karşımıza çıkabilecektir. Ve bundan dolayı da çocuklar kendilerini değerli hissettikçe o konuşmalarına da daha çok dikkat ederler ve konuştuklarının anne baba tarafından ya da etraftaki insanlar tarafından dikkate alınması nedeniyle gelişimlerini daha da hızlı bir hale getirirler. Zira dinleniyorlar. Dinlenirken orada söylediklerinin analizi ve o analizlere göre yorumunu alıyorlar. O yorum aldıktan sonra kendileri artık yeni yorumlarında bu geçmişteki birikimi alıyorlar. İkincisi, özellikle çocuklarla göz teması sağlayarak, özellikle çocuklara değer vererek yapılan her bir iletişim aslında çocuğun kendini gerçekleştirme noktasındaki aldığı en büyük destektir. Yani bu destek diğer bütün maddi imkanlardan, diğer sosyal imkanlardan çok daha önemlidir. Niye? Çünkü anne baba eğer çocuğuna değer veriyorsa zaten hayattaki en büyük potansiyeli ne yapmış oluyor? Baştan kazanmış oluyor. Bu da olağanüstü bir tecrübe olarak karşısında duruyor. Bu noktada şunu da ifade etmek lazım. Mesela çocuklarımızla biz iletişim kurarken eğer bu sağlıklı dinleme metotlarını uygulamıyorsak, yani başımızdan savuyorsak, sorunlarıyla gerçekten ilgilenmiyorsak, sorunların çözümünde yardımcı olmuyorsak, çocuk işte 6 yaşındaydı ama 12 yaşına geldi, 18 yaşına geldi. Artık bir birey haline geliyor ve bu birey haline geldiği süreçte sizin onu örselediğiniz, geri plana attığınız düşüncesi ya da algısı artık çocuğun sizinle iletişim kurmasına engel oluyor. Yani diyor ki annem babam beni anlamıyor. Ben onlarla konuşsam da bu konuşma sağlıklı bir sonuç üretmeyecek diyor. Niye? Çünkü biz önceki konuşmalarımızda pek çok kez ne yaptık? Dinlemedik. Sorunlara sağlıklı sonuçlar üretemedik ve bu sonuçlardan hareketle çocuğun yaşamını iyileştirip güzelleştiremedik ve çocuğumuz ne yaptı? Bize karşı bir güven kaybı yaşadı. Ve bu güven kaybı sadece bize karşı olmadı. Hayatta sorunları çözmeye çalışırken dışarıda karşılaştığı sorunlarla baş edemediği zaman da ciddi anlamda bir handikapa dönüşebilecektir. Onun için çocuğun dinlenmesi ve çocuğun sorunlarına çözüm üretilmesi
en önemli husus olarak karşımızda duruyor. Bir de dinleme sadece konuştuklarını dinleme değil. Bir oyun oynarken, işte dışarıda parkta oynarken, diğer arkadaşlarla iletişim kurarken ya da duygusal yönüyle nasıl bir durumda olduğunu tahlil ederken her zaman bizim yanımızda olması gereken bir dikkat unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Yani dinlemek sadece kelimeleri dinlemek değil, bütün yönüyle çocuğumuzun davranış ve tutumlarını görmek, anlayabilmek ve anlamlandırabilmekten geçiyor. Buradan aslında şu çıkıyor. Ergenlik dönemine gelinceye kadar bir çocuk dinlenmesi gerekiyor. Ama en fazla dinlenmesi gereken ya da anne babanın katkısına en fazla ihtiyaç duyduğu yer ise ergenlik dönemi. Yani ergenlik dönemine geldiği zaman aslında sizin tarafınızdan gerçekten dinlenmeye ve sizin onların yaşamına değer katacak görüşlerinize gerçekten ihtiyaçları olduğu bir noktaya geliyoruz. Aslında bu kişinin dinlenme, yani birileri tarafından değer verildiğini hissetme ihtiyacı sadece ergenlikle de bitmez. Hayatımız boyunca devam eden bir süreçtir. Düşük öz saygı ya da kendini küçük görme ve endişe aslında nedir? Küçüklükten itibaren dinlenmek ve değer verilmek dediğimiz o temel tecrübeyi kazanmamaktan kaynaklanıyor. Yani bir kişi ailesi, ebeveynleri tarafından dinlenmemiş, yönlendirilmemiş, anlaşılmamışsa ileride kendisi diğer insanların da anlamayacağını ve ilişkilerde başarısız olacağını düşündüğü için çok ciddi sorunlar da yaşayabiliyor. Ve bu noktada işte Scott Peck diyor ki benim birçok hastamda, yani özgüven kaybı olan, kendine güveni olmayan hastamda çocuklukta yaşadığı bu tecrübelerin önemli unsurlar oluşturduğunu gördüm diyor. Onun için bizim ilk yapmamız gereken bu noktada çocuklarımızın dediklerini dinlemek ve ona uygun çözümler üreterek aramızdaki iletişimi kuvvetlendirmek. Bu 6 yaşından itibaren başlayan 12 yaşına giden 18 yaşına kadar giden süreçte o iletişimi sağlıklı tuttuğumuz zaman çocuğumuzun dış dünyadaki tehlikelere karşı korunmasını da sağlamış olacağız. Ayrıca çocuğumuzun sağlıklı gelişimini sağladığımız için hem tehlikelere karşı korumuş olacağız hem de sağlıklı ilişkiler kurabilmesini, sevebilmesini, ne anlamda? Çaba gösterme anlamında, cesaret anlamında ve emek anlamında sevebilmesini, karşısındakini dinleyebilmesini sağlamış olacağız. Çünkü dinlenen insan bir başka insanı dinleme noktasında da bir özveriye sahip olacaktır. Mesela ailelere baktığımız zaman ailelerdeki en büyük sorun ne? Eşler arasında ailenin çocuklarıyla olan sorunlarında en temel sorun aslında dinlememek. Yani birbirini anlamadığı için insanlar birbiriyle çatışıyor. Halbuki kendilerini ifade edebilseler, karşılığındaki insanlara kendi dertlerini, sorunlarını, problemlerini açık bir şekilde söyleyebilseler belki birçok sorunu daha yaşamadan çözeceğiz ve onun üzerine giderek o problemlerin hepsinin üstesinden geleceğiz. Bugünkü müzakeremizde sevginin ne olduğunu emek, çaba ve cesaretle ilişkilendirerek aslında temelde dinlemeye dayalı olduğunu müzakere ettik ve bu noktada ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkilerinde dinlemenin ne kadar önemli olduğuna değindik. Şimdi bitirirken şunu sorayım. Siz ebeveynleriniz tarafından nasıl dinlendiniz? Yani gerçekten bu 5 metottan hangisine göre dinlendiniz? Ya da çocuklarınızla iletişim kurarken bu 5 metottan hangisine göre dinliyorsunuz? Bunun cevabını yorum bölümüne atabilirsiniz. Haftaya bunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Orada da eşlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde nasıl bir dinlemeye gittiklerini ya da sosyal yaşam içerisinde diğer insanları nasıl dinlediğimizi sizlerle müzakere edeceğiz. Hepinize ilginiz, katkınız ve desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.